Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Dostlar, geçen hafta yayınladığımız 1.3 milyon liraya satın alabileceğiniz otomatik vites SUV modelleri videosundan sonra en çok beklediğiniz ikinci el SUV modelleri videomuzda sonunda karşınızda. Efsane bir kadroyla 1.2 milyon lira altında satın alabileceğiniz en yaşlısı 2012 model. Tamamı CVSUV 8 SUV modelinin hem öne çıkan özelliklerini hem de onlara sahip olurken başınıza bir iş gelmemesi için neler yapabileceğinizi yine kendi tarzımızda en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bize manen bir destek olmak için aşağıda bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden sağ olun, var olun. İkinci el bir otomobil almak hem aynı fiyat bandındaki sıfır otomobillere göre biraz daha segment olarak yukarıda olmasından dolayı hem de sunduğu donanımsal özelliklere göre aynı fiyat bandındaki sıfır otomobillere göre biraz daha premium olmasından dolayı tercih konusunda kimilerimizin halen daha birinci sırasında yer alıyor. Ama bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da yok değil. Çünkü bugün aldığı sıfır otomobile bir damla dahi yağ koymadan sadece yakıtını koyup bir noktadan bir noktaya giden milyonlarca insan olduğu için bu otomobilleri bir gün gelip elden çıkarttıkları zaman da ikinci sahiplerine acı miraslar kalabiliyor. Dostlar, bugün acı mirasa sahip olmamak için de nasıl bir şey yapabileceğimizi uygulamalı şekilde göstereceğim. Listemizin ilk sırasında bugün bana özellikle 1 milyon lira altında SUV soran herkese önerdiğim ve bizim de aktif olarak kullandığımız Volkswagen Tiguan bulunuyor. İlk kez 2007 yılında yollara çıkan Tiguan 2012'de makyajlandı. Zaten bizim de listemize makyaj versiyonu girdi. Beğenen olur, beğenmeyen olur ama ben Volkswagen'in o dönemki çizgilerini gerçekten beğeniyorum dostlar. Bugün halen daha güncel ve yeni hissettiren tasarımıyla Tiguan hem halojen hem de LED far ve stoplarıyla oldukça karizmatik görünüyor. Jantlar da standart olarak 17 inç olarak geliyor dostlar. Boyutlardan da bahsedeyim. 4426 mm uzunluk, 1809 mm genişlik ve 1703 mm yüksekliğe sahip. İç mekanda dışarıda olduğu gibi sade ve işlevsel dizayn edilmiş. Bir kere oturma pozisyonu gayet iyi. Yola hakimsiniz. Koltukların yanal desteklerine ek, bel desteği ve yükseklik gibi özellikleri de manuel olarak mevcut. Buna karşın bizim de en çok eleştirdiğimiz şey Volkswagen'in donanımsal olarak en full versiyonda bile cimri olması oluyor. Yani burada bir ekran var ama bu tuşlu olsaydı da bir şey fark etmezdi. Sadece görüntüden ibaret bir ekran. Onun dışında tabii hem döneminin getirdiği hem de belki o zamanki Tiguan'ın algısından dolayı içeride öyle bir ambiyans aydınlatma vesaire de yok. Ama elektronik el frenimiz var. AUX girişi 12 volt çakmaklık, bolca saklamaları mevcut. Ama arabada bluetooth'um yok ama kızlar 4 cam elektrikli, ısıtmalı elektrikli aynalar, çift bölgeli otomatik klima, gözlük koyma kutusu, arka koltuk arkalarındaki tepsiler, kol dayama ve bardaklıklarla iç mekan bugün için bile hala yeni. Özellikle de bu fiyat bandında. Elektrikli bagajın asla bulunmadığı Tiguan'da arka koltuklar normal konumundayken bagaj hacmi 470 litre. Güvenlik özellikleri tarafında Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Tiguan'la bir büyük kaza geçirmiş biri olarak sonuna kadar güvenli diyebilirim. Bu olayı da belki bir başka videoda anlatırım. Ama satın alacağımız Tiguan'ın sahibi ne kadar güvenilir ya da dedikleri ne kadar doğru? Bunu öğrenmenin en basit ve uygun fiyatlı yöntemi şu an ellerimde duruyor dostlar. Böyle şık bir kutuda Almanya'dan geliyor ve ikinci el bir araba alırken eksperlere binlerce lira vermeden o arabanın tüm arızalarını tespit etmek, o arızaların nedenlerini öğrenmek ve hatta sadece arızalar için değil ufak tefek kodlamalarla modifiyeler yapmak da Carly ile mümkün. Dostlar, bu cihazı ben de yeni keşfettim ama şöyle satın alıp kullanınca nasıl mükemmel bir şey olduğunu bir kez daha anladım. Carly'yi App Store ya da Google Play'den ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Ardından uygulamaya girdiğinizde yeni bir hesap oluşturduktan sonra buraya cihazı kullanacağınız arabayı seçiyorsunuz. Ama öyle tek bir hakkınız yok. Burada Audi'den BMW'ye, Citroen, Dacia, Renault, Seat, Tesla, Volkswagen, Toyota ve Mercedes-Benz'e kadar tüm araba markaları bulunuyor. Biz Volkswagen'i seçelim. Tiguan'ı seçtik. Model yılımızı seçiyoruz. Gazolin yani benzini seçtik. Eğer LPG olsa Other yani diğer seçeneğini seçecektik. Şimdi Carly'yi elimize alıp birçok arabada aynı yerde bulunan bu OBD portuna takıyoruz. Carly'yi porta taktıktan sonra üstünde hemen ışıkları yandı. Connect'e bastığımızda cihaza Bluetooth'ta bağlanıyor. Şu an arabayı taramaya başladı dostlar. Bağlantının ardından burada arabada kontrol edilebilecek her şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi ben genel bir kontrol istedim. Bakalım Tiguan'ımızda neler varmış. Daha şimdiden bir sorun buldu. 2 oldu. 4 oldu. Allah Allah, stres yükleniyor. 5 oldu. Artık dursun ne olur. Evet, 6 sorunu da kapattık çok şükür. Yeşil olanlarda her şey yolunda. Sarı olanlarsa bizi terletecek sorunlar. Şimdi dostlar, burada dediğim gibi İngilizce yazıyor her şey ama Google Translate'in kameralı çevirisiyle de
kolayca kullanabilirsiniz. Hava kondisyonumuzda bir sorunumuz, merkezi elektroniğimizde 2 sorunumuz ve motorda bir sorun tespit edilmiş. Hava kondisyonu arızasına tıkladığımda burada hava kalite sensöründe bir arıza gösteriyor. Pozitif kısa devre yaşanmış. Bir diğer arızamızda plaka ışığımızın biri bazen yanıyor bazen yanmıyordu. Hatta böyle hafifçe vurunca düzeliyordu. Onu da burada göstermesi beni şaşırttı açıkçası. Burada bir de kapılarla ilgili arızalardan bahsedilmiş. Buna tıklayınca da bir şey ifade etmediğinde Search for Information yani daha fazla bilgi göster dediğinizde sizi arıza kodunun olduğu YouTube videolarına direkt şekilde götürüyor. Yani var ya sırf şu özellik dahi beni benden aldı. Hiç öyle bulunamayan arızalarla usta gezmeye son. Ayrıca dostlar Carly ile arabamıza kodlama da yapabiliyoruz. Ters yanan sinyaller, konfor sinyal sayısı arttırma, karşılama gibi binlerce lira verip yapılan özellikleri burada 5 dakikada kendiniz yapabilirsiniz. Ayrıca arabanın gerçek kilometre bilgisine, bakım zamanına bakabildiğiniz gibi akü şarj durumu ve anlık performans değerleri de izlenebiliyor. Aşağıya ürün linkini ve %15 indirimde satın alabilmeniz için Sefa 15 indirim kodunuzu bırakıyorum dostlar. Mutlaka bir göz atın derim. Yani bu saatten sonra tamam arabanın kaportasına bakıyoruz ediyoruz ama en masraf çıkartabilecek arızaları bu kadar basit şekilde öğrenebilmek varken usta gezmeye hiç gerek yok. Kaldı ki artık gezecek usta da yok. Onun dışında start stop, yokuş kalkış desteği, arabanın yokuşta ileri geri kaçmasını önleyen auto hold, denge kontrol sistemi, elektronik diferansiyel kilidi, sürücü, yan yolcu, perde olmak üzere 6 adet hava yastığı ve hız sabitleyici Volkswagen Tiguan'da sahip olacağınız özellikler arasında bulunuyor. Ayrıca bu arabanın en sevdiğim yerlerinden biri kesinlikle süspansiyonu. Önlerde tam bağımsız MacPherson kullanılırken arkalarda çok kolu süspansiyon kullanılıyor. Geldik en kritik kısma. Şu an bizim listemize giren motor seçeneklerinde 1.4 TSI benzin ve 2.0 TDI dizel olmak üzere iki farklı motor bulunuyor. 1.4 TSI'da arkadaki TSI logosunun tamamı kırmızı olursa 160 beygire sahip oluyorsunuz ki bu gerçekten kullanırken aşırı zevk ve güven veriyor. 160 beygirlik versiyonda sıfırdan 100'e 8.9 saniyede çıkan Tiguan'ın test edilmiş 5 erkek yolcuyla 205 km/saat sonuca çıktığında söylemekte fayda var. 100 kilometredeki ortalama yakıt sarfiyatı ise 7.1 litre olarak verilmiş ama uzun yolda 5 litre, şehir içinde 15-20 litreleri de görmek mümkün. Şanzıman ise bu araba özelinde kilit konulardan. 6 ileri çift kavrama DSG ile geliyor. Geçişleri, oranları gayet konforlu olan bu şanzımanda kötü kullanıma ve bakımsızlığa bağlı oluşabilecek sorunlar mutlaka vardır. Bu sorunları da hiç öyle usta gezmeye gerek kalmadan Carly ile az önce tespit ettik. Bizim aracımızda da 60.000 kilometreye yaklaşırken herhangi bir şanzıman problemi bulunmuyor. Geldik fiyata dostlar. Şu an Volkswagen Tiguan 2012'den 2018 model yılına yani makyajlı birinci nesil ve makyajsız ikinci nesliyle 1.2 milyon lira altında satın alınabiliyor. 35.000 kilometreden başlayıp 350.000 kilometre üstünde 720.000 lira bandına kadar inen Tiguan otomatik viteste sahip olabileceğiniz sağlam, konforlu ve premium hissettiren bir model olarak duruyor. Siz ne dersiniz? İkinci sırada yine kullananların çok sevdiği ve hem benzin hem de dizel otomatik versiyonlarının sahip olduğu Ford Kuga bulunuyor. Ford Kuga Tiguan'ın 2018 model yılına göre 2020 yılına kadar listemize girmesiyle yaş avantajını en başında kazandı. Tıpkı Tiguan gibi ilk kez 2008 yılında yollara çıkan Kuga 2012 yılında ikinci nesline kavuştu. Listemize hem üçüncü hem de ikinci nesliyle giren Kuga'da fiyat aralığımızda en çok göreceğimiz versiyonu ikinci nesli. 2012'den 2019'a kadar üretilen ikinci nesil Kuga'nın tasarımı hem sert hem yumuşak hem de yine olmazsa olmaz transit havasıyla dış tasarımda her şey yolunda. Yani tasarım üzerine çok fazla bir yorum yapmaya gerek yok. Bu segmentte daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama ısıtmalı ön silecek fıskiyesi ve ısıtmalı ön cam mevcut. Elektrikli katlanır yan aynalarda ısıtma ve sinyaller bulunuyor. Jantlarımızda standart olarak 17 inç dostlar. Dış boyutlarsa 4524 mm uzunluğunda, 1838 mm genişliğinde ve 1745 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Tabi bu arabanın asıl olayı 4x4 olması ama o detaylardan önce iç mekana bir göz atalım. Dış tasarımda ne kadar beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmiyorum ama özellik konusunda dönemine göre dolu olan bir SUV. İç mekan o dönemki Focus ve Fiesta'nın iç mekanına çok benziyor. O zamanlar oldukça öne çıkan Sony ses sistemine sahip multimedya göğüsü bakınca bile tuş karmaşası içinde dursa da bugüne kadar bundan şikayet edeni pek rastlamadım. Multimedya eğer standart olarak kalsaydı dostlar 5 inç büyüklüğünde geliyor ki bu cidden ufak bir ekran. Bunu da daha büyük ekranlarla değiştirmek ise
mümkün. İçindeyken kendinizi iyi ve spor hissettiğiniz bir kabine sahip. Ama belki sizin için önemli bir detay olabilir. El frenimiz manuel. O kadar yüksek teknolojide el frenine neden böyle davranmışlar anlamak güç. Arka koltukların diz ve baş mesafesi de çok iyi. 4 şama elektrikli, çift bölgeli otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası gibi özellikler de Ford Kuga'da bulunuyor. Şu an birçok lüks arabada dahi bulunmayan, ayakla açılıp kapanabilen elektrikli bagaj kapağının altındaki bagaj hacmi ise 406 litre. Sürüş tarzı ve güvenlik tarafında aslında aynı platform üzerine geliştirdiği Focus'tan çok da ayrı değil. Yine Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Kuga'da sürücü, ön yolcu yan perde ve sürücü diz hava yastığıyla 7 adet hava yastığı sunuluyor. Buna ek olarak acil fren desteği, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı. Eco moduyla anahtarsız çalıştırma da mevcut. Ford Kuga şu an ilanlarda en çok 1.5 EcoBoost ve 1.6 EcoBoost benzinli ile 1.5 TDCi, 2.0 TDCi dizel olmak üzere çeşitli motor seçeneklerine sahip. İlk geldiği zamanki lansmanı yapılan 1.6 EcoBoost motor Volvo modellerinde de kullanılan motordu ve Kuga bu motordan 180 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla gelen Kuga sıfırdan 100'e 9.7 saniyede çıkıyor. Standart olarak 4x4 olarak geldiğinin de bir kez daha altını çizeyim. Tabi motor ve güç buralarda olunca yakıt tüketimini merak ediyor insan. Fabrika verisinde 6.6 litre olarak verilse de karmada 9-10 litrelere çok rahat görür diyebilirim. Ford Kuga bu özellikleri ve daha fazlasıyla 2012-2019 modelleri arasında 630 bin lirayla 1.2 milyon lira arasında çok geniş bir fiyat skalasına sahip. 2020 modeller ise 1.1 milyon lira bandından başlıyor. Ki dostlar siz de listemizde bulunan arabalarla ilgili yorumlarınızı ya da kullanım tecrübelerinizi yine yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi ve hemen yan tarafındaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olmayı da hatırlatmak istiyorum. Çünkü videomuzun ikinci bir bölümü de gelecek ve orada da 9 SUV modelini listeleyeceğiz. Şüphesiz CSUV markaları arasında günümüzde de oldukça fazla tercih edilen Peugeot hem en geniş yaşam hacmi hem de güncel tasarım detaylarıyla listemizin popüler modellerinden olacak gibi. 3008'de listeye giren Peugeot, SUV furyasının artık tavan yaptığı 2008 yılında Panda'yı andıran tipi ve tasarımıyla yollara çıktı. Bizim bu videodaki odağımız 2016 yılında yollara çıkan ikinci nesil 3008 oldu. Önde ve arkada aslan pençesinin tasvir edildiği far ve stopları, kaslı profili ve 17 inçlik jantlarıyla tasarım geçer notu alır. Boyutlarsa 4447 mm uzunluğunda, 1841 mm genişliğinde ve 1620 mm yüksekliğe sahip. Bu boyutları iç mekanda çok iyi biçimde yansıtsa da benim kişisel zevklerime hiç hitap etmeyen bu çok katlı konsol ufak ve kucağınızdaymış gibi hissettiren direksiyon simidiyle içerisi zamanın ötesinde. Listede şu ana kadar incelediğimiz arabalar içinde en teknolojik ve donanımlı modellerden biri olan 3008'de tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor. Ayrıca konsolun merkezinde de 8 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranına yer verilmiş. Burası evet böyle çok katlı bir tasarıma sahip olduğu için benim gibi biraz da Alman tasarımlarına alışkın kimselere yoğun hissettirebilir. Buna rağmen bu piyano tuşlarını anımsatan özellik tuşları, USB bağlantı portları ve küçük eşya gözleri işlevsel olmuş. Çift bölgeli otomatik klimada yine 3008'de bulunuyor dostlar. Arka koltuklarında oturma pozisyonları olsun, yaşam hacmi olsun gayet iyi. Elektrikli olarak açılıp kapanabilen bagaj kapağına sahip olan 3008'in arka koltukları normal konumundayken listenin şu ana kadarki en büyük bagaj hacmi olan 520 litre gibi büyük bir hacme sahip. Güvenlik tarafında Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılan 3008'de sürücü, ön yolcu, yan ve perde olmak üzere 6 adet hava yastığı bulunuyor. Buna ek olarak yorgunluk tespit, şerit takip, şeritten ayrılma uyarısı, kör nokta uyarısı, yokuş kalkış desteği gibi özelliklerde sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Dediğim gibi dostlar, özellikle bir dönem fiyatının biraz daha uygun olması ve ÖTV muafiyetine girmesiyle birlikte çok tercih edilen, çok satan 3008 parasının hakkını veriyor. Motor tarafında ise PSA grubuyla ortak kullanılan dizel motorlar ağırlıklı olarak ilanlarda bulunuyor. 1.5 Blue HDI ve 1.6 Blue HDI dizel motorların olduğu 3008. 1.6 Blue HDI dizel motorundan 120 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 11.6 saniyede hızlanan dizel 3008 maksimum 185 km/s son hıza sahip. E80 6 ileri otomatik vitese sahip olan Peugeot 3008 100 kilometrede ortalama,
4.2 litre gibi bir yakıt tüketimine sahip. Ki bu değer şehir içinde 3 litrelere kadar inebiliyor. Bu da dizelin uzun yolda en büyük avantajlarından. Ve dostlar, 2016'dan 2020 makyaj öncesi versiyonuyla listemize giren Peugeot 3008 42.000 ila 300.000 kilometreye kadar bulunabiliyor ve fiyat skalası 1 milyon lirayla 1.2 milyon lira arasında değişiyor. Listenin artık ortalarına doğru gelirken çıtayı biraz daha yükseltelim ha, ne dersiniz? Yani öyle çok da uçup kaçmasak da 1.2 milyon lira altında otomatik vites, premium bir C-SUV isteyenlere Mercedes-Benz gereken cevabı GLA ile vermiş. Şimdi dış tasarım CLA ve A serisine fazlasıyla benziyor. Çünkü o dönemde Mercedes'in tasarım dilinde sabit olan sınıfların üstüne eklenerek modeller çeşitlendiriliyordu. Hatta platformu Infiniti ile paylaşınca ortaya Infiniti Q30'da çıktı. Ayrıca dostlar, tasarım öyle boş değil. 0.29'da segmentinin en aerodinamik modeli olduğunu hatırlatayım. Listemize 2014-2015 model yıllarıyla giren GLA, LED sinyal ve mercek farları, büyük Mercedes panjuru, 18 inçlik çok kollu jantları ve imza stoplarıyla dışarıda harika görünüyor. Az önceki C-SUV modellerine göre biraz da alçak ve spor bir hissiyatı var. Fakat premium C-SUV olduğunu hatırlayınca zaten beklentinin öyle yüksek bir şeyler olmadığına kanaat getiriyoruz. Boyutları da söyleyeyim. 4417 mm uzunluğunda, 2022 mm genişliğinde ve 1464 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. İç mekansa klasik Mercedes ruhunu sonuna kadar yansıtıyor. O dönemin Mercedes stili olan bu tek parça halindeki spor koltuklara oturması aşırı zevkli ve konforlu. Tabi elektrikli hafıza ve kontrol olduğunu da ekleyeyim. Yan yolcu için de hafıza ve elektrik desteği bulunuyor. Size ufak bir dipnot vereyim dostlar. Ben zamanında ehliyetimi dahi 2012 model W176 3. nesil A serisiyle aldım. O yüzden o konforu ve farkı çok iyi biliyorum. Manuel vitesli Mercedes zevkini yaşayabileceğiniz en güzel model olması da onu benim nazarımda hep özel kılacak. Aynı tasarımın ve malzemelerin kullanıldığı iç mekanda bu altı kesik direksiyon, analog ama oldukça spor AMG göstergelerle konsol fazlasıyla etkileyici. Buna karşın konsolun merkezinde standart olarak daha ufak bir ekran bulunuyor ama bunu da büyütmek mümkün. Standart özellikler arasında AUX ve Bluetooth mevcut. İyi kalitede bir arabanın içinde olduğunuzu dokunduğunuz her yerde hissettiğiniz GLA'nın elektrikli olarak açılıp kapanabilen bagaj kapağının altında 421 litre hacim bulunuyor. Bu tasarıma göre gayet iyi. Güvenlik ve sürüş detaylarında ise 7 adet hava yastığı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı. Kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, aktif park yardımı ve geri görüş kamerası standart olarak geliyor. Bunun dışında GLA süspansiyon konusunda listedeki diğer modellerden de kendini ayırıyor dostlar. Önlerde gazlı amortisöre helezon yay ve kontrol kolları eşlik ederken arkalarda gazlı amortisör kullanılıyor. Motor tarafında ise 180 CDI isimli 1.5 dizel ve 200 isimli 1.6 benzinli olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 1.6 benzinli motordan 156 beygir güç, 250 Nm tork üreten GLA sıfırdan 100'e 8.8 saniyede çıkıyor. 7 ileri otomatik viteste gelen GLA 200 ortalama 5.9 litre yakıt tüketimine sahip. Dizel GLA ise 1.5 litre motorundan 109 beygir güç, 260 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 11.9 saniyede çıkarken maksimum 190 km/saat son hız ve 4.1 litre yakıt tüketimi vaat ediliyor. Ve dostlar, bu özelliklerde bir GLA listemize 100.000 ila 300.000 kilometre arasında girerek ortalama 1.1 milyon lira bandına satın alınabiliyor. Ne dersiniz? Premium C-SUV'da ikinci el bir GLA tercihiniz olur muydu? Eğer biraz düşünmem gerek derseniz, siz düşünürken biz de buradan yola çıkıp Japonya'ya doğru gidiyoruz. Listemize 2016 yılında yollara çıkan 5. nesile giren CR-V aslında premium olmayan ama o hissi veren modeller arasında. Dışarıda halen daha sevilen 10. nesil CV'ye fazlasıyla benzesi de daha iyi göründüğünü düşünüyorum. Profilde de o yüksek ve heybetli duruşu olduğu gibi devam ettiren CR-V, arka tarafta ben öyle ufak tefek SUV modellerine benzemem diyerek 4605 mm uzunluğu, 1820 mm genişliği ve 1670 mm yüksekliğiyle bunu kanıtlıyor. İç mekanda ise yüksek bir ön konsol ve koltuk pozisyonuyla trafiğe hakimiyet konusunda fazlasıyla iyi. Konsol kendine çekmeyi başarıyor, yalan yok. Ama şu da bir gerçek, Japonlar öyle Almanlar gibi iç mekanda malzeme kalitesine pek önem vermezler. CR-V buna rağmen
konsolda ve kabinin üst kısımlarında yumuşak kaplama malzemelerine sahip. Donanıma göre elektrikli hafızalı koltuklar olduğundan da bahsedeyim. Dolu versiyonlarıyla ikinci elde satın alabileceğiniz iyi modellerden biri olan CR-V'nin geniş iç hacmi özellikle arka koltuklarda kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Arka koltuklar normal konumundayken elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 589 litre gibi segmentinin açık ara en iyi hacmine de sahip olacaksınız. Sürüş ve güvenlik tarafında duyduğum en büyük şikayetlerden biri ses yalıtımı konusunda oldu. Özellikle 100 km saat sonrasında bu heybeti ve kalitesine nazaran aldığı yol ve rüzgar sesini Japon sürüş tarzıyla harmanlayan CR-V süspansiyon konusunda yumuşakla sert arası bir kıvamda. Güvenlik özelliklerinde Euro NCAP'ten 5 yıldız almasının yanı sıra 6 adet hava yastığıyla olası kazalardan da yara almadan kurtulmanız hedeflenmiş. Bununla birlikte hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, denge kontrolü, şehir içi aktif acil durum freni, donanıma göre şerit takip sistemiyle de bugün bile yeni diyebileceğimiz özelliklere sahip. En kritik ve bu otomobili tercih etme sebeplerinizden olacak motor seçeneklerinde ise 1.6 litrelik dizel motorun 9 ileri otomatik vitesle birleştiği kombinasyon öne çıkıyor. Bu motordan 160 beygir güç, 350 Nm tork üreten CR-V 4 tekerden çekiş sistemiyle donatılmış. Gücün ve performansın armağanlandığı bu motorda sıfırdan 100'e 10 saniyede çıkılırken maksimum 197 km/saat sonrasında çıkılabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi bu performansa göre 5-6 litre seviyelerinde. 2015-2018 yılları arasında 90 ile 400 bin kilometre arasında İran'da bulunan CR-V'ye sahip olmanın bedeli ise 800 ila 1.2 milyon lira arasında değişiyor. Daha temiz bir CR-V için minimum 1 milyon liranın gözden çıkarılması gerek. Hem sıfırda hem de ikinci elde en çok tercih edilen CSU modellerinden olan C5 Aircross bizim de listemizin konuğu oldu. C5 Aircross özellikle geniş iç mekanı ve koltuklarıyla öne çıkıp tercih ediliyor ama Peugeot 3008'de aynı platform üzerine geliştirilen C5 Aircross tasarımda gerçekten böyle dolu dolu bir model. Profilde marşpiyeller ve Jetston üzerindeki krom parçada günümüzde dahi etkileyici ve güzel görünüyor. Bu arabanın en sevdiğim yerlerinden biri de şüphesiz stopları. Böyle derler yani top gibi tasarım diye her yerine uyumlu olan güzel heybetli bir SUV. Boyutlarda 4500 mm uzunluğu, 1859 mm genişliği ve 1695 mm yüksekliğiyle de büyük de bir SUV. Şimdi dedim ya az önce Peugeot 3008'de aynı platformda geliştiriliyor diye. Evet, bu günümüzde de değişmedi. Fakat iç mekan bu iki arabayı birbirinden tamamen ayrıştırıyor. 3008 biraz daha hareketli, daha aksiyonlu bir iç mekan tasarımındayken C5 Aircross tam anlamıyla benim sevdiğim gibi. Sakin, düz ve daha benim kafadan olanların beğeneceği bu konsolda dijital gösterge ekranımız 12.3 inç büyüklüğünde. Konsolun merkezinde de dokunmatik multimedya ekranımız duruyor. Orta konsol ve vites kolu 3008'e en çok benzediği yer. Arka koltuklarsa fazlasıyla ikonik. Ve bu arabanın da en çok tercih edilme nedenlerinden biri. 3 tane tekli koltuğun yan yana gelmiş hali gibi olan arka koltuklarda bir de ortada şaft tüneli olmayınca tadından yenmez bir kıvama gelmiş. Bu su böreği dilimli desen de hoşuma gitti ama neden su böreği dedim onu şimdi sormayın. C5 Aircross bagaj hacmi konusunda da fazlasıyla cömert modellerden. Arka koltuklar normal konumundayken tam tamına 580 litre hacim sunan C5 Aircross elektrikli bagaj kapağıyla da konforuna konfor ekliyor. Güvenlik özelliklerinde de hem yaşının çok genç olması hem de PSA grubunun bu özellikleri böyle boldan kullanmasından dolayı ABS, çarpışma uyarı sistemi, fren yardımı sistemi, kör nokta uyarı sistemiyle hava yastıkları sunuluyor. Ama listenin şu ana kadarki ilk 4 yıldızlı modeli olduğunu da söyleyeyim. Açıkçası hani bir yıldızın aramızda lafı mı olur diyeceğim ama bir yıldızlı bir yıldızdır değil mi? Motor tarafında 1.5 Blue HDI dizel otomatik versiyonuyla listemize giren C5 Aircross bu motordan 130 beygir güç, 300 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 10.6 saniyede çıkabilen bu motor seçeneğiyle maksimum 188 km/saat sonrasına ulaşabiliyorsunuz. Elbette bu motorun en çok tercih edilme nedenlerinden olan yakıt tüketiminde. C5 Aircross 100 kilometrede ortalama 4 litrelere kadar düşebiliyor. Hatta çok zorlarsanız uzun yolda 3.8'leri dahi görebilirsiniz. Ya da belki daha altını görenler de vardır. Ne dersiniz? Şanzımanımızda PSA'nın meşhur şanzımanlarından EAT 8'leri otomatik vites. Ve dostlar bu özelliklerde bir Citroen C5 Aircross listemize 2019-2020 model olarak girdi. Ortalama 50.000 ila
200 bin kilometre arasında değişen kilometrelerdeki C5 Aircross'lar için 1.1 milyon lira bandından bir fiyat belirlenmiş durumda. Ne dersiniz? Bu listede 3008 yerine tercih eder miydiniz? Dostlar, siz de aşağıdaki beğen butonuna basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ise bu listede olmasını hiç ummayacağınız bir Cevsul'la beraberiz. Volvo XC60. Sağlamlık ve güven denildiğinde akıllara ilk gelen markalardan Volvo'nun 2008 yılında yolları çıkardığı ve birinci nesliyle 2016 yılına kadar devam eden XC60. Listemize 2012-2016 model yılı seçenekleri de girdi. Tabi bu ne demek? Hem makyajlı hem de makyajsız XC60 modelleri listemize girmiş oldu. Tasarım makyaj ürününde biraz daha soğuk ve sert ama eminim onu makyajdan daha çok sevecek kimseler de mutlaka vardır. Buna karşı makyajlı XC60 tam anlamıyla olmuş diyebilirim. En büyük fark motor ve şanzımanda. Onun dışında bugün bile tasarım dilinde zerre eskime yok. Makyajlı XC60'ın dışarıdaki boyutları ise 4644 mm uzunluğunda, 1891 mm genişliğinde ve 1713 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. İç mekanda ister makyajlı olsun ister makyajsız olsun ana hatlar ve tasarım konusunda yine büyük farklar yok. En büyük fark bu direksiyon arkasındaki gösterge panelinin makyajlı XC60'da dijital olarak gelmesi oldu. Orta konsolda o dönemin Volvo tasarım dilinden nasibini almış. Doğruya doğru. Hem içi hem dışı konforlu ve premium hissettiriyor. Elektrikli hafıza sürücü koltuğu da mevcut. İç mekanda her şey yolunda. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken bizi 495 litre hacim bekliyor. Bayağı iyi. Güvenlik ve sürüş özelliklerinde ise en başta onun bir Volvo olduğunu biliyoruz. Üstüne Euro NCAP'ten 5 yıldız alması da tescillenmesini sağlamış. Buna ek olarak 6 adet hava yastığı, ABS, devrilme kontrol sistemi, fren yardımı, kör nokta uyarı sistemi, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği ve şerit takip desteği de donanıma bağlı olarak bulunuyor. Volvo XC60'ın makyajlı ve makyaj öncesi en büyük farkı motor ve şanzıman tarafında. Her halükarda 2 litrelik bir dizel motor bulunuyor dostlar. 2012 yılındaki makyajsız versiyonunda 5 silindirli 163 beygir olup 6 ileri otomatik viteste gelen motor 2013'teki makyaj sonrasında 4 silindire düşerken beygir gücü 181'e çıktı. Şanzıman da güncellenerek 6 ileriden 8 ileri otomatiğe terfi oldu. Tork ise 400 Nm olarak sabit kaldı. Yani 181 beygir güç, 400 Nm tork üreten bu motor sıfırdan 100'e 8.5 saniyede çıkıyor. Maksimum 210 km/s son hız verilen XC60 100 km'de ortalama 4.7 litre gibi oldukça iddialı bir yakıt tüketimine sahip. Listemize 2012-2016 model yıllarında ortalama 150 bin ila 400 bin kilometre arasında giren XC60'a sahip olmak için 950 bin lirayla 1.2 milyon lira arasında değişen bir meblağı gözden çıkarmanız gerek. Listemizin son sırasında ise yine bize oldukça tanıdık gelecek. Segmentinde çok sevilen, çok satan Alman klasiği Opel'in Grandland X'i bulunuyor. Şimdi belki aramızda bilmeyenler vardır dostlar. Grandland X aslında az önce listemizde incelediğimiz 3008 ve C5 Aircross'un platform kardeşi. Yani aralarında motor dahil çok bir fark yok. Buna karşın en büyük fark tasarımda. Az önce 3008 ile C5 Aircross arasında nasıl C5 Aircross'u seçmişsem şimdi de C5 Aircross ile Crossland arasında da Crossland X'i seçiyorum. İşte bu 3 SUV'yi birbirinden ayıran şey bu. Dışarıda gerçekten heybetli ve karizmatik görünen bir tasarıma sahip olan Crossland X boyutlarında 4477 mm uzunluğa, 1586 mm genişliğe ve 1609 mm yüksekliğe sahip. İç mekanda ise fikrim yine inceden bir yaralanıyor. Opel'in uzun bir süre devam ettiği ve birçok modelinde de kullandığı bu iç mekan tasarımı nedense bana pek hitap etmiyor. Burada C5 Aircross daha ağır basıyor dostlar. Yine de analog severleri memnun edecek gösterge paneli, panoramik cam tavan gibi özelliklerle rahat şekilde kullanılır. Bagaja bakalım hemen. Arka koltuklar normal konumundayken burada 514 litre gibi oldukça iyi bir hacme sahip olacaksınız. PSA grubuyla ortak üretilmesinden dolayı güvenlik özelliklerinde de ortak olan Crossland X Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Bununla birlikte hız sabitleyici yokuş kalkış desteği, viraj denge kontrolü, sürücü yorgunluk tespit sistemi, aktif acil frenleme, önden çarpışma ikazı, kör nokta uyarısı ve trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler de sunuluyor. Motor ise oldukça tanıdık. 1.2 litre turbo benzin,
1.5 ve 1.6 dizel motorlu seçenekleriyle giren Crosstrand X 1.2 benzinli motorundan 130 beygir güç, 230 Nm tork üretiyor. Sıfırdan 100'e 10.3 saniyede çıkan bu motor maksimum 196 km/saat son hıza sahip ve EAT 8'leri otomatik vitesle donatılmış. 1.5 dizel motorda da yine 130 beygir güç üreten Crosstrand X torku 300 Nm'ye çıkarıyor. Ve dostlar, listemize 2017-2021 model yıllarında 20.000 ila 250.000 km arasında giren Crosstrand X için biçilen fiyat aralığı 950.000 liradan başlıyor. Bu fiyat aralığında gerçekten tercih edilebilecek modellerden biri kesinlikle. Peki siz bu 8 SUV modeli arasından hangi modeli tercih edersiniz ya da bu modeller hakkındaki kullanım tecrübelerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı da yorumlar kısmında mutlaka yazmayı unutmayın. İkinci el bir araba alırken ya da var olan arabanızdaki sorunları tespit ederek ya da kodlamalar yaparak modifiye yapabileceğiniz Carly'ye %15 indirimli sahip olabilmek için Sefa 15 kodunuzu almayı unutmayın dostlar. Aşağıda bırakacağım linke tıklayarak hem Carly'ye %15 indirimli sahip olabilir hem de arabanızla ilgili tüm gerçekleri tüm şeffaflığı ve kolaylığıyla öğrenebilirsiniz. Videomuzun ikinci bölümünde de yine birbirinden iddialı 9 SUV modelini yine en anlaşılır şekilde öğrenmeye devam edeceğiz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.